Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere su orucu böbreklere ve vücudumuza faydalı mı zararlı mı? Bu konu üzerinde bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle su orucu nedir? Bunun hakkında bilgi vereyim. Su orucu su dışında hiçbir şeyin tüketilmediği, hiçbir gıdanın alınmadığı bir oruç şeklidir arkadaşlar. İnsanlar günler hatta haftalar boyunca su dışında hiçbir şey tüketmemektedirler. Bu birkaç günden haftalara kadar, hatta 3 haftaya 4 haftaya kadar uzayan tipleri de bulunmaktadır bunun. Sıkça gündeme gelen bir konu, özellikle bu son zamanlarda da, çünkü kilo vermenin de alternatif bir yolu olarak sunulmaktadır. Dolayısıyla birçok insan bunu sorabilmektedir. Hastalardan da soran olmaktadır. İşte organlarımıza zarar verir mi vermez mi diye. Şimdi bunların etkilerini sizlere anlatmak istiyorum. Gerçekten su orucu tutmakla vücudumuz detoksa uğruyor mu? İşte kanser hücreleri ölüyor mu? Kilo veriliyor mu? Sağlığımıza kavuşuyor muyuz? Yoksa tam tersi mi oluyor? Şimdi su orucu vücudumuzda ne yapıyor ve otofaji denen bir olay var. Bununla ilgisi nedir? Öncelikle şunu bilmek lazım arkadaşlar. Su orucuyla otofaji denen bir durum tetiklenmektedir. Bu kelimenin anlamı oto, kendi, faji yemek. Kendi kendini yeme, yani kendi hücrelerini öldürmek anlamına geliyor. Bunun vücuda faydası da var. Özellikle vücuda zararlı olan bu kanser hücreleri olsun, yaşlanmış hücreler olsun, yağ hücreleri olsun. Bu otofaji durumunda bunlar elimine ediliyor vücutta. Yani bir nevi geri dönüşüme gidip yeni hücre yapımında kullanılmaktadır. Bu yönden gerçekten faydası var. Bu su orucu da bu otofajiyi tetikliyor. Hangi durumda vücutta otofaji tetikleniyor arkadaşlar? Vücut genelde hücreler besinsiz kaldığı zaman ve oksijen eksikliği yaşadığı zaman bu otofaji tetiklenebiliyor. Su orucunda da yeterli besin alınamadığı için, çünkü suyun kalorisi yok ki, vücut o zaman bu otofajiyi tetikliyor. Bu otofajinin aynı zamanda kanser, bu Alzheimer ve Parkinson gibi nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz hastalıklara, kalp ve damar hastalıklarına, yine böbrek hastalıklarına karşı koruyucu olabileceği bazı çalışmalarda, hayvan ve insan çalışmalarında gösterilmiş. Su orucunun demiyorum arkadaşlar, otofajinin. Şimdi otofaji sadece şeyle yapılmıyor, su orucu yaparak yapılmıyor. Başka yöntemlerle de olabilir. Örneğin günde tek öğün yemek yemek veya 2 öğün yemek yemek. Ramazan orucu tutmak, normal oruç tutmakla yine olabilir. Yine ketojenik diyetle, işte şekerin azaltıldığı, yağın daha yüksek olduğu yine diyet çeşitleriyle, kalori kısıtlaması yaparak, egzersiz yaparak, yani bakın birçok yöntemle biz bu otofajiyi tetikleyebiliriz. Yani tek bunun kaynağı su diyeti yapmak değildir arkadaşlar. Peki otofajiyi su orucuyla yaptığımız zaman eğer biz bu böbreklerimize ve böbrek sağlığına veya diğer organlara herhangi bir faydası oluyor mu veya bir zararı oluyor mu? Bu konuyla ilgili literatürü hepsini elden geçirdik. Çok az sayıda veri var arkadaşlar. Yeterli büyük sayılarda yapılmış randomize kontrollü çalışma yok. 3 tanesini de sizlere anlatacağım aynı zamanda. Şimdi peki su orucunun olası faydaları nelerdir? Yapılmış olan şöyle çalışmalara baktığımız zaman birçok hastalığı riskini azaltabildiği ve tedavi seyrinde fayda gösterdiği gösterilmiş. Bu hastalıklar neler? Tip 2 diyabet, hipertansiyon, obezite, bazı kanser vakaları, kalp hastalıkları gibi kronik hastalıkların riskini azaltabileceklerini ve seyir ve komplikasyonlarını azaltabileceğine gösterilmiş. İnsülin seviyelerini azaltıyor ve insüline karşı duyarlılığı artırıyor. Yani bu yani insülin direncinizi azaltıyor. İnsülin direnci azaldığı zaman otomatik olarak zaten kilo da azalıyor, tansiyon azalıyor, kalp damar hastalıkları azalıyor, insüline duyulan ihtiyaç azalıyor gibi birçok şeye faydası var. Yine yüksek kortizon da yine vücut için iyi değil. Kortizon seviyelerini yine azalttığı gösterilmiş. Aynı zamanda beyindeki açlık ve iştah merkezlerini etkiliyor arkadaşlar. Daha az yemek yeme isteği ve daha uzun tokluk hissini oluşturuyor. Bu çok olumlu bir şey. Hatta biz bunu birçok ilaçla yapmaya çalışıyoruz. Bu doğal yöntemle olmuş oluyor. İltihap dediğimiz enflamasyonu yine azaltabildiği gösterilmiş. Su orucunun özellikle ilk 3 gününde glikoz yerine yağ yakıldığı için ketozis dediğimiz durum oluşuyor. Keton cisimleri kanda artıyor. O da ketozise yol açıyor. Yağ yakımı ve metabolizma hızı arttığı için kilo kaybı oluyor. Evet, kilo kaybı yapabilir dedikleri olay gerçekten doğru. Bu çalışmalarda da gösterilmiş. Yine kilo kaybı olduğu zaman ne oluyor? Özellikle %10'dan fazla kilo kaybı oldu mu birçok ortopedik sorunlar, işte bel ağrısı,
ağrıları, diz ağrıları gibi şeyler azalabiliyor. Kan şekerleri yine düzelebiliyor ve kan basıncında azalma, yani hipertansiyon kontrolünde başarıya katkı sağlayabiliyor. Yine kolesterol ve trigliserit seviyelerinde azalma yapabildiği gösterilmiş. Dolayısıyla bunlar da kalp ve damar hastalıklarını azaltıyor. Aynı zamanda bu beyin hastalıkları, işte demans, bunama gibi durumlarda da yine azalma yapabildiği gösterilmiş. Yine bağırsaklar üstünde de olumlu etkisi var bu su orucunun. Bağırsak mikrobiyotası dediğimiz bir yapı vardı. Daha önceki videolarda da anlatmıştım. Yararlı olan bakterilerin sayısını artırıp zararlı olanlarını azaltıyor ve otoimmün hastalık dediğimiz birçok otoimmün hastalığın yine seyrini olumlu yönde etkileyebildiği gösterilmiş. Yine bu serbest radikaller dediğimiz vücutta işte yaşlanmayı, kanser hücrelerini, oksidatif stresi tetikleyen maddeleri de azaltarak yine beyin ve beyinle alakalı hastalıkları, bu nöroprotektif etkisinin olduğu yine gösterilmiş. Evet, bunlara bakınca gerçekten çok güzel, olumlu. Evet, bunlara bir şeydi. Peki madalyonun diğer tarafına bakalım. Olumsuz tarafları, zararları var mı? Evet, o da var arkadaşlar. Hipoglisemiyi tetikleyebiliyor. Yani şimdi yemek yenmediği zaman ne oluyor? Sadece su içiliyor. O zaman şekerde düşmeler, hatta ani düşmeler yapabilir. Özellikle bu ileri yaş grubu hastalarında çok büyük problemlere yol açabiliyor. Baş dönmesi, mide bulantısı yine yapabilir. Yemek yenmediği zaman ne oluyor? Kabızlık ortaya çıkıyor. Yine susuzluk ve soğuğa tahammül edememe ortaya çıktığı gösterilmiş arkadaşlar. Şimdi susuzluk çok ilginç değil mi? Su orucu diyoruz. Hem su içiliyor. Nasıl oluyor da susuz kalıyor vücut? Bu da araştırılmış. Şöyle oluyor bu. Mesela insan normalde sadece su içtiği zaman ne oluyor? Tuzlu bir şey yemiyor. Yemek yemiyor. İştahı da azalıyor. Yemek yeme ihtiyacı da olmuyor. Dolayısıyla normal bir günde metabolizm için gerekli olan yeterli suyu da alamıyor. Şimdi suyu zaten canı istemiyor. Su miktarı azaldığı zaman da vücut susuz kalabiliyor. Bir de idrarla tuz atılımı yine olabiliyor. O da yine susuzluğu tetikleyebiliyor. Vücutta sıvı eksikliği yapabilmektedir. Hem su içiyorsunuz hem susuz kalıyorsun. Böyle bir yan etkisi de olabiliyor bu su orucunun. Aynı zamanda bu enerji kaynağı olarak vücutta şeker kalmadığı zaman, glikoz kalmadığı zaman kaslarda yıkım meydana gelebiliyor. Ve bu kas yıkımına bağlı olarak da ürik asit yükselebiliyor. Yine böbrek fonksiyonlarını gösteren kreatin de artış meydana gelebiliyor. Aslında bu böbrek fonksiyonu direkt göstermiyor ama kas hasarı yaptığından dolayı kanda kreatinde de yükselme olabiliyor ve böbrek fonksiyonlarını bunlar da olumsuz yönde etkileyebiliyor ve ürik asit taşıyla yine kalsiyum oksalat taşı oluşumunu tetikleyebiliyor arkadaşlar. Yine bu su orucunun safra kesesi taşı ve safra kesesinde iltihap yapma riskini artırabildiği. Çünkü salgı olması lazım vücutta. Su iç salgı olmadığı zaman o salgılar orada birikip taşlaşma riskini yine tetikleyebiliyor arkadaşlar. Bir haftadan uzun süren bu su orucu durumlarında ve ketozis durumlarında kanda keton cisimleri arttığı için bunlar asit, özellikle metabolik asidoz dediğimiz vücuttaki asit yükünün artması durumu ortaya çıkabiliyor. Bu da genel olarak vücut hücrelerini ve kalp hücrelerini ve böbrek hücrelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Çünkü biz ne diyorduk? Alkali olması lazım vücudun. Hatta alkali su, alkali beslenme, idrar alkali yapmayla hep bahsetmiştik. Hatta böbrek taşlarında da idrar alkali yapmak ne kadar önemliydi bahsetmiştik. Yine bu yönden de zarar verebiliyor vücuda. Yine eğer bu su orucunu uzun süreli yaparsak, kronik diyoruz buna, kronik su orucu, kemiklerden de kalsiyumun emilimini artırıp osteoporozu tetikliyor ve kemiklerde kırılganlığa, kırılmalara yol açabiliyor arkadaşlar. Özellikle bu böbrek hastaları zaten kemiklerde kırılmaya eğilimli, osteoporoza eğilimli. Bir de ileri yaş hastalarda bunlar çok daha büyük risklere sebep olabiliyor. Kırıkta ölüme kadar giden hem morbidite hem de mortalite riskini tetikleyebiliyor. Yine özellikle de sıcak havalarda bu su orucu yapıldığı zaman arkadaşlar terlede çok su ve tuz kaybı olabilmektedir. Hani biraz önce de dedim ya, hasta zaten su içmek istiyor, istemiyor zaten bir şey yemediği için. Dolayısıyla terle aşırı miktarda sıvı, tuz, potasyum bunları kaybedebiliyor ve hastalarda ciddi elektrolit bozuklukları meydana gelebilmektedir. Özellikle de hiponatremi dediğimiz, yani sodyumun düşmesi. Zaten tuz almıyor. Bir de üstüne su içiyor. Ne oluyor o zaman? Beyin ödemine yol açıyor. Beynin içine su girmesi dediğimiz bu tablo, bu çok ciddi ve ölümcül olabilmektedir. Yine yapılan çalışmalarda sodyum düşüklüğünün yanında magnezyum eksikliği ve potasyum eksikliğinin de oluşabildiği ve bunların da ciddi
kalpte ritim bozukluklarına, aritmilere yol açabildiği ve ölüme kadar giden komplikasyonlara yol açabildiği görülüyor. Örneğin sıcak havalarda veya egzersiz yapıldığı zaman arkadaşlar günde hatta bir saat içinde 3 litreye yakın terle sıvı kaybedilebiliyor. 3 litre. Tabii normalde de sıcak havalarda ter kaybı 1,4 litre yani 1,5 litreye yakın sıvı kaybedilebiliyor. Bunlar ciddi rakamlar arkadaşlar. Onun için özellikle bu uygulamaların sıcak havalarda yapılması çok uygun değil. Çünkü daha fazla yarar yerine zarar verebiliyor. Bir de 3 günden fazla yine su orucu yapıldığı zaman vücut bunu stres olarak yorumlamaya başlıyor ve metabolizmayı düşürüyor. İlk başta ne demiştik? Metabolizmayı hızlandırıyor, yağ yakıyor, kilo verdiriyor. 3 günden fazla ise tam tersine dönüyor. Metabolizma yavaşlıyor, kilo almaya sebep oluyor tam tersine. Migreni tetikleyebiliyor. Halsizlik ve psikiyatrik sorunlara da neden olabiliyor arkadaşlar. Evet, demek ki iki taraflı görmek lazım. Sadece olumlu, evet çok güzel. Sadece olumsuz o da değil. İki tarafa da bakıp hangisi en uygunsa ben genelde hep kendi hastalarıma bu toprak böbrek bakımında bunu yapıyorum ve çok da başarılı oluyor. Ben uygulamalarda birazdan da önerilerimi de zaten sunacağım. Şimdi su orucu ile yapılmış hani klinik çalışmalar çok az demiştik. 3 tane çok güzel çalışma var. Bunları sizinle paylaşmak istiyorum. Birinci ama sayıları az arkadaşlar çalışmaların. Zaten bu 2023 yılında yapılan bir tane büyük çalışma var. Onda da en fazla 63 kişi. İşte birinci çalışmada 10 tane sağlıklı erişkinde yapılmış. 11 gün boyunca bu insanlar su orucu yapmışlar. Sonrasında da 11 gün rejenerasyon diyeti yani tekrardan düzeltme diyeti yapıyorlar. Su orucu sonrasında ne olmuş hastalarda? Serumlarındaki ürik asit düzeyi ve kreatin düzeylerinde artma meydana gelmiş ve böbrek fonksiyonunu gösteren GFR değerinde de azalma olmuş. Yani olumsuz yönde etkilemiş. Ama daha sonra rejenerasyon diyeti yapınca bu zararlı olan etkilerin tekrar düzelebildiği gösterilmiş. Peki ikinci çalışmada yine 12 tane sağlıklı kişide yapılmış. Bunlarda da 8 gün yapılmış bu su orucu. Yine böbrek fonksiyonlarına ve diğer parametrelere bakılmış. Bu su orucunun sonunda hastalarda kilo kaybı olmuş. Zaten beklediğimiz bir durum. Susuzluk meydana gelmiş, dehidratasyon. Ketozis durumu dediğimiz vücuttaki asit maddelerin artması durumu meydana gelmiş. Ürik asit yüksekliği saptanmış. Serum glikozunda azalma yani glikozda düşme iyi bir şey ama hipoglisemi de meydana gelebilmiş ve sodyum değerinde düşme, hiponatremi, kalsiyum değerinde azalma yani hipokalsemi ve magnezyumda düşme yani hipomagnezemi oluşmuş ve idrarda da asitlik artmış. Bu iyi bir şey değil. Yani idrar pH'sında azalma olmuş ve idrar miktarında azalma tespit ediliyor ve idrar densitesi de yani bu İşte normalde 1010 ile 1015 arasında olması gerekiyor kabaca. Bu 1020'nin üstüne çıkmış. Yani konsantre idrar yapmaya başlamışlar. Bu susuzluğun göstergesi. Bu iyi bir şey değil. Hani insanlar oruç tuttuğu zaman uzun süre nasıl idrarları koyu çıkar ya aynı durum burada da olmuş. Üçüncü bir çalışmada ise arkadaşlar bu yeni yapılmış ama ilginç güzel bir çalışma. Otozomal dominant polikistik böbrek hastalarında en sık görülen genetik kistik hastalıktı bu. 63 hasta üstünde yapılmış. 3 ay boyunca bir gruba ketojenik diyet vermişler. 23 hastaya ketojenik diyet. Yani şekeri azaltmışlar, yağı biraz fazla vermişler. Böylece açlık yapıp vücudu keton cisimleri oluşturarak yapılan bir diyet. Bundan neyi tetikliyorlar? Otofajiyi tetikliyorlar. Sonra bir gruba da su orucu yapmışlar. Su dışında hiçbir şey vermemişler. Bu da 21 hasta. Diğer bir gruba da normal. Yani ne öneriyorsa kılavuzlar onu yapılmış. Kontrol grubu. Onlar da 19 kişi. İlginç bir çalışma. Ketojenik diyet grubu, su orucu grubu ve normal grup. Şimdi bu ketojenik diyet dediğimiz düşük karbonhidrat ve yüksek yağ verilen grupta su orucu grubunda da her ay 3 gün boyunca su orucu yapmışlar ama olay yani bütün ay boyunca yapmamışlar. Şimdi 3 ay boyunca bu çalışma oluyor. Her ay 3 gün yapmış. Yani 3, 6, 9. 3 ayda toplam 9 gün yapmış. Böyle bir özellik var. Kontrolde ise klasik beslenme yapılmış. Bu ketojenik diyet grubunda vücut yağında ve karaciğer
karaciğer hacminde önemli azalma meydana gelmiş. Şimdi polikistik böbrekte hem böbrek tutuluyordu hem karaciğer tutuluyordu. Karaciğer volümünde azalma olmuş. Bu olumlu bir şey arkadaşlar. Ama istatistiksel anlamlığa ulaşmayan böbrek hacminde de azalma olmuş. Asıl bizim hedefimiz böbrek hacminde azalma yapabilmekti. Bu ketojenik diyetlerin faydası olduğu gösterilmiş. Belki de hasta sayısı fazla olduğu için yeterli etkiyi göstermemişler. Bir de ketojenik diyet grubunda böbrek fonksiyonlarında iyileşme tespit edilmiş. Ama bu kontrol grubuyla su orucu yapan grupta ilginç bir şekilde böbrek fonksiyonlarında tam tersine bozulma görülmüş. Zaten beklenen bir şey, yani süre geçtikçe böbrek fonksiyonları bozuluyor ama ketojenik diyet grubunda, yani bu işte şekeri azaltıp yağı yükselten, bunu biz normalde ketojeniği bu şekilde pek yapmıyoruz da klasik intermittent fasting dediğimiz günde 2 öğün beslenmekle de bu yapılabiliyor. Bu aslında daha fazla yararlı vücut için, böbrekler için. Bunu da yaparak zaten daha önce çalışmalarda gösterilmişti. 2 öğün beslenmek, bu böbreğe faydası var. Özellikle de polikistik böbrek hastalarında bu çalışmada bunu desteklemiş. Su orucu yapmanın yarar yerine zarar verebileceği de gösterilmiş oluyor. Bu da bizim zaten genel şeyimizi destekliyor. Ben de zaten bu görüşteyim. Şimdi kronik böbrek hastaları su orucunu uygulayabilir mi, uygulayamaz mı? Şimdi genel şeyi bir özetleyecek olursak, su orucunda vücut enerjisini nereden sağlayacak? Ortamda glikoz olmadığı için, glikoz depoları da boşaldığı için yağ ve proteinden sağlıyor enerjiyi. Peki bunlardan sağladığı zaman ne oluyor? Açığa keton cisimleri çıkıyor. Keton cisimleri de asit özellikle ve vücudun pH'sını daha da düşürüp asit ortama kaydırıyor. Zaten bu durum istenmeyen bir durum kronik böbrek hastalarında. Zaten kronik böbrek hastalarında metabolik asidoz dediğimiz asit yükü çok fazla. Asidoza eğilim var. Bir de bunun üstüne su orucuyla biz asit yükünü daha da artırırsak ne olur? O zaman asidozu daha da derinleştiririz. Hastalar daha erken dönemde son dönem böbrek hastalığına gider. Daha erken diyalize, daha erken böbrek nakline gidebilir. Buradan çıkan sonuç bu. Tabii teorik bilgi bu arkadaşlar. Yapılmış çalışmalar yok. Peki su orucunda verilen kiloların çoğu yağ kilosu mu? Yağdan mı gidiyor? Hayır, yağ kilosu değil. Ne gidiyor peki? Proteinler, kaslar yani. Kas ve sudan gidiyor. Vücut susuz kalıyor. Dehidratasyon oluyor. Hem su azalıyor hem de kaslar eridiğinden dolayı tam yağdan da gidiyor ama yağdan daha az gidiyor. Dolayısıyla bu beklediğimiz sağlıklı bir kilo verme değil arkadaşlar. Sadece rakamlara bakmayın siz. O zayıfladım ne güzel, iyi ama hangi oranda zayıflama oldu? Yağdan mı zayıfladınız? Kastan mı zayıfladınız? Kastan gidiyor. Hasta da seviniyor. Oh ne güzel kilo verdim. Halbuki sağlığı elden gidiyor, farkında değil. Onun için bu su orucuyla kaybedilen sıvı şeylerin, kiloların çoğusu faydalı olan kaslarımızdan gidiyor. Bu iyi bir şey değil. Aynı zamanda su dışında hiçbir şey tüketilmemesi kronik böbrek hastaları için arkadaşlar büyük bir risktir. Neden? Çünkü kan şekerinde düşme oluyor, vitamin eksikliği olabiliyor, elektrolit bozukluğu, mineral eksikliği olabiliyor, ürik asit düzeyinde artış oluyor, ürik asit taşına eğilimi oluyor, ürat nefropatisi, gut atakları oluyor. Bir de özellikle bu otonom nöropati, bu şeker hastalıkları başta olmak üzere hipertansif hastalarda, yaşlı hastalarda ne oluyor? Ortostatik hipotansiyon. Yani oturup bir anda kalktığı zaman baş dönmesi, düşme, bayılma, kafasını çarpma, beyin kanaması gibi birçok komplikasyonlara, ölüm ve sakatlığa sebep olabilen duruma da sebep olabiliyor arkadaşlar. Bu nedenlerden dolayı benim tavsiyem kronik böbrek hastaları su orucundan uzak durmalıdırlar arkadaşlar. Ama su orucun peki böbrek hastaları dışında başka kimlerin dikkatli olması lazım? Migren hastalarının, diyabet hastalarının, lösemisi olanların, 18 yaş altı ve 70 yaş üstü insanların, aşırı zayıf olanların, mide reflüsü olan, karaciğer sirozu ve santral sinir sistemi hastalığı olanların, hamilelerin, emzirenlerin, gut hastalığı ve böbrek taşı olanların yine bundan uzak durması lazım. Neden? Bu saydığım her maddeyi çünkü su orucu komplikasyon olarak oluşturabilmektedir arkadaşlar. Evet, özetleyecek olursak kronik böbrek hastaları su dışında günlerce hiçbir şeyin tüketilmediği su orucundan uzak durmalıdırlar. Su orucu kronik böbrek hastalarında asidozu, kas yıkımını, gut atağını, böbrek taşını, ortostatik hipotansiyon dediğimiz ani pozisyonla tansiyon düşmesini,
şeker düşmesini ve sodyum düşmesini tetikleyebilmekte ve bunlar da mortalite, ölüm riskini tetikleyebilmektedir hastalarda. Böbrek hastaları, özellikle de polikistik böbrek hastalığı olanlar su orucu yerine aralıklı oruç dediğimiz günde 2 öğün beslenmeyi rahatlıkla yapabilirler arkadaşlar. Bunun faydası var. Böbrek hastalığı olmayan sağlıklı kişiler ise 1-2 günlük su orucunu yılda 1-2 kere yapabilirler. Ama 3 günü geçmemeleri lazım. Özellikle de 7 günden fazla yapılan su oruçları sağlıklı insanlara da fayda yerine zarar verebilir. Ama yılda 1-2 kere 2 gün, 3 gün kadar yapabilirler. Zararı yok bunun. Faydası da olabilir. Su orucu yapacakların aynı zamanda tuzsuz kalmaması lazım arkadaşlar. Asıl tuz dengeyi bozuyor. Günde biz ne kadar demiştik? Bütün insanlara, böbrek ve diğeri 3 gram kadar tuz tüketmeleri lazım. Tuzu da ilave olarak alabilirler su orucu yaptıkları zaman. Veya su olarak normal su yerine maden suyu tüketebilirler. Çünkü maden suyunun içinde ne var? Tuz var, sodyum var, magnezyum var, potasyum var. Normal su orucunda bunların hepsi düşüyordu. Maden suyuyla yapın. Ama böbrek hastalarına maden suyunu vermiyorduk biz. Neden? Çünkü potasyum yüksek. Yüksek, sodyum yüksek. Bu da bozabiliyor. Zaten böbrek hastalarına su orucunu da tavsiye etmiyor. Normal sağlıklı insanların da maden suyu içerek de bunu rahatlıkla yapabilirler. Yani modifiye edilmiş su orucu olmuş oluyor bu. Başka, su orucu terlemenin çok olduğu sıcak havalarda, yaz mevsiminde değil, daha serin ve soğuk olan kış ve bahar aylarında beraberinde ağır egzersiz yapmadan uygulanabilir. Evet arkadaşlar, böylece önemli bir ve güncel bir konuyu da sizler için özetlemiş oldum. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolarımıza görüşmek ümidiyle Allah'a ısmarladık.